Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni videoda yeni bir konu, daha doğrusu yeni konu değil, bir replika açılışı yapacağız. Genelde kutu açılışları yapıyoruz ama onlar heykel. Bu sefer üçlemelerden birinin bir replikasını açacağız. Tauriel'in savaş bıçakları. Genel olarak hikayenin içinde olmayan bir karakter ancak koleksiyon için gerçekten efsane katkı olabilecek bir obje bu bıçaklar. Çok iyi işçilikleri var. 10 numara 5 yıldız bir buluş. Lafı çok uzatmıyorum. Hemen kutumuzu açarak başlıyorum oraya. Evet, ne demişim? Replika açacağız. Kutuyu alıyoruz. Kutuyu aldığımız sırada, daha önceden de söylediğim gibi, bir adet elma bıçağımız, bir adet de makasımız yanımızda. Niye? Çünkü bu tür açılımlarda önemlidir. Önce kibar bir şekilde, incitmeden, dıştaki bu süslü parçayı alıyoruz. Kibarca bir köşeye bıraktık. Kutumuz bu. Onu da açtık. Genelde replikalarda zaten heykellerden farklı olarak üst tarafta işte öyle kapama şeyleri falan yoktur. Bunlar normal gördüğünüz gibi plastik kelepçelerle tutturulur. Genelde de replika silahın etrafı bir kartonla kapatılır ki hem kendi zarar görmesin hem kutuya zarar vermesin. Bunların açılışı isterseniz bununla da yapabilirsiniz ama ben makas tavsiye ederim, daha rahattır. Çok zorlamadan, objeye de zarar vermeden köşelerinden boşluğu, nefes boşluğu dediğimiz yeri bulup bu şekilde, bazen zorlanarak bunları kesiyoruz. Daha sonrasında doğal olarak çok rahat bir şekilde aldık. Bu arada bu ürünlerde önemli bir detaydır. Sertifika mutlaka olmalı orijinal ürünlerde. United Cutlery firmasının güzel bir ürünü. Böyle hemen bilgiyi vereyim. Paul, The Hero in You. İstanbul, Bağdat Caddesi'nde Borga'nın mekanının adres bilgileri, Instagram bilgilerini de videonun açıklamasında veriyor olacağım. Oradan alındılar. Yeni. Bugün henüz aldık. Henüz aldığımız gibi de açılış videosunu yapıştırdık. Görüldüğü üzere dışındaki koruyucu torbayı yumuşak bir hareketle açıyoruz. Çıkardık. Gördüğünüz gibi bu karton. Bildiğimiz herhangi bir karton. Çıkardığımız anda objemiz karşımızda. Gerçekten tasarımı efsane bir bıçak. Güzel bir ürün. Estetik. Dediğim gibi hikayede karakter olmayabilir ama karaktere ait bir silah üzerine çok düşünülmüş, güzel çalışılmış. Zaten bildiğiniz gibi Mirkwood elfleri o kadar çok da Tolkien'in detaylarını verdiği bir grup değil. O yüzden bence çok kötü bir ekleme değildi. Belki bir aşk hikayesine dönüşmeseydi Legolas, Kili ve Tauriel arasında çok daha oturmuş, çok daha kabul edilebilir bir karakter olma şansı vardı. Hemen sözü çok uzatmadan ikinci parçamızı da çıkartıyoruz yerinden. Bu arada kitapçık United Cutlery'nin ürünlerin diğer ürünleriyle ilgili tanıtımlar var. Hemen kartonu çıkardık mı artık Tauriel'in o iki bıçağı koleksiyonumuza katılmaya hazır. Metal. Diğer ürünlere göre bir farkı yok. Doğal olarak kör uçlu. Ama sivri. Yani saplanır ama kesmez. Bu grupla beraber Samwise Gamgee'ninki kılıcı var. Onunki mesela bilenmiş durumda. Keskin durumda. Çok güzel tahtadan tutacak yerleri üstüne metalden büyük ihtimalle bakır gibi bir şey olsa gerek. Çok güzel kaplamaları var. Bunların yakın çekimleri geliyor ilerleyen dakikalarda. Ancak gerçekten ürün harika. Şimdi doğal olarak bıçaklarımızı sakin bir şekilde şöyle koyuyoruz. Çünkü konu bitmedi daha. Kutuyu açtık ama asıl hikaye bunun altında duruyor. Kibarca üst tarafı kaldırıp altından şu gördüğünüz kutuyu çıkartıyorsunuz. Çünkü bunun içinde duvara asacağınız, ürünü sergileyeceğiniz şey çıkacak. İşte bunu açarken makastan ziyade elma bıçağı.
Makas burada biraz daha zor olabilir çünkü daha dar aralığı olan bir şey bu arka kutuları. Böyle bir bant koymuşlar ama neye koymuşlar? Bakıyoruz. İlginç. Ve alıyoruz. Ürünümüzü sergileyeceğimiz plakayı yani çıkardık gördüğünüz üzere. Koruyucu poşetin içinde göbek bölgesine yerleştireceğimiz bıçakların durmasını sağlayacak parça ve tabii ki doğal olarak montaj için vidalarımız burada. Bir köşeye ayıralım. Kutumuzu kapatalım. Plakamızı alalım. Onu da böyle bir koyalım. Daha sonra burada bizim işimize yaramayacak olan parçaların tamamını şöylece üst üste topluyoruz. Ve kutunun altındaki boş yere bırakıyoruz bunları. Şu arkadaşı da tekrar yerine oturtabilirsek, evet, artık mutluyuz. Plakayı çıkarttık. Üzerinde bilgileri vardır. Desolation of Smaug, Smaug'un çorak toprakları olarak bizde Türkçe'ye çevrilen filmin replikalarından. Şöyle bir göstereyim. Arkada bilgisi, künyesi buradadır. Doğal olarak New Line'a lisanslandığının bilgisi var. Warner Bros. Ürünün tabii ki bütün hakları korunuyor ve United Cutler'in official yani resmi üreticisinin kendi çıkartması da üstünde burada yerleri var. Takacağınız duvara altta ve üstte yerleri hazır. Ürünün numarası da bir yerlerinde yazıyor. Evet, 3044 numaralı ürün United Cutler'de. Dediğim gibi sitesinden aramak isterseniz bu numaraları kullanıyorsunuz. Doğal olarak bir ürünün künyesi olmak zorunda zaten bu konularda. Eğer bu konulara yabancıysanız burada çok basit bir şekilde bunu nasıl yapacağınızı anlatıyorlar. Çok rahat bir şekilde birleştirilebilecek ürünler genelde bunlar. Görüldüğü üzere burada da gerekli malzememiz var. Dübellerimiz burada. Duvara montaj için hazır. Bıçakları tutacak olan aparatlarımız mevcut. Hızlı bir şekilde göstermek isterim. Asıl malzeme budur. Buraya oturur. Bunu döndürdükten sonra bunun kafasına bu gördüğünüz arkadaşı takacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bir tornavida alıp aksiyonu göstermek üzere tekrar buluşacağız. Elflerin bıçağı varsa bizim de tornavidamız var. Olayımız budur. Tornavida unutmuşuz. Ara verdik. Şimdi bu vidayı kibarca çekiyoruz, çıkarıyoruz. Sonra bu ucu torbasından aldık. Çok bariz kendilerini anlatan görüntüler olan objeler oldukları için çok sıkıntı yok. Şimdi baktığınızda bunu sanki birleşikmiş gibi gösteriyor ancak öyle bir durum yok. Öncelikle vidamızı buradan sokuyoruz. Bunu buraya oturtuyoruz. Daha sonra objemizi ağzını şuraya hafif tutturuyoruz. Hafifçe deliği orada belirledikleri deliğe bunu tutturuyoruz ve ters çevirdik. Yıldız tornavidamızla yumuşak olayı oluruna varana kadar götürüyoruz. Genelde vidalar bunun içine tam böyle cuk diye gömülene kadar devam edilir. Şöyle baktık, evet, gördük nerede olduğumuzu da. Kontrolünü yaptıktan sonra vidalamaya devam ediyoruz. Kontrolünüzü yapın, yanlış tarafa gitmesin, deliği yanlış büyütmesin. İstediğiniz gibi dursun. Ağzını, şu gördüğünüz ağzın duruşunu siz ayarlıyorsunuz vidalarken. Aşağıya da bakabilir, yukarıda bakabilir. Orijinal sunumda bu yukarı bakar. Şurada tutması gerektiği için. O yüzden elinizle de arada alttan kontrol ederek kaymamasını sağlamanızda fayda var. Evet, son dönüşünde yaptık. Bu iş buraya kadar. Şimdi parçamızı tamamladık. Gördüğünüz gibi plaka hazır. Bu hafif ben yumuşak bıraktım ki oynatabileyim diye. Şimdi bıçakları koyduğunuz vakit bıçakların durumunu sabitleyecek böyle gördüğünüz gibi plastikle kaplı girişler vardır bunların üzerinde. Bunlar nasıl sergileyeceğinize göre değişir. Şimdi şu an elimizdeki bıçaklar değişik bir grup. Her iki yöne de koyabiliyorsunuz. Yani bu bıçak
bu tahtanın üzerinde böyle de sergilenebiliyor. Gördüğüm kadarıyla bunun yanında böyle de sergileyebiliyorsunuz. Şimdi açıkçası ben genelde imzanın olduğu yeri göstermeyi severim. O yüzden böyle yapmayı deneyeceğim. Gerçi diyeceksiniz ki oğlum o zaman böyle koysam bu da olur. Çok haklısınız. Göreceğiz o zaman. O zaman göreceğiz. Öncelikle burada 3 adet deliğimiz var. Tam 1, 2 ve 3. Bunlar bu sabitleyicileri. Buraya çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Oradaki işlemeler hafif böyle yükselir, kırılırsa bu şekilde bir korku yaşamayın. Normaldir bu olayın. Çünkü tahtaya bir vida sokuyorsunuz, o her halükarda orayı belli oranda bir yükseltecektir. Bunu istediğiniz gibi ağzının yönünü değiştirmenizi gördüğünüz gibi sadece siz kıvırarak, çevirerek, kıvırarak değil tabii. Her lan bu olmadı. Oldu. Nasıl olmayacak? Ay olmadı. Dediğim gibi çok fazla bu noktada korkmanıza gerek yok. Çünkü bunlar girerken zaten bir şekilde o tahtaya zarar verecekler. Bu yapılırken de öngörülmüş bir hasar öncelikle. Ürününüzün koleksiyon değerine zarar vermez. Evet, bu şekilde yerleştirdik. Üçüncüyü de göbeğe koymuşlar. Şimdi yerleştiriş şekli itibariyle kutunun üzerine de bakmakta tabii her zaman fayda olduğunu söyleyeyim ben size. Şimdi görüntü o ki şu şekilde duruyor. Duruş şekli budur. Değildir bence. Aksine şöyle duruyor bence. Böyle duruşa düşüyor. Demek ki böyle duruyor. Nasıl duruyor? Hiçbir fikrimiz yok. Bir de ona bakıp tekrar geri döneceğiz. Tekrar geldik. Öncelikle durumu belirteyim. Belirtilen kağıtla görsel arasında bir hata var. Şimdi görselde farklı bir temsil var. Açıkta duruyor. Bizimkiler içte. O yüzden başlangıçta bir hata yaptık. Onu baştan söyleyeyim. Sorumluluk kabul etmiyoruz. Ancak tekrar bir birleştirip ne olduğuna baktık. Okey, artık durum net. Bıçağımızı alıyoruz. Bıçağımızda gördüğünüz gibi delikler var. Bunları kullanıyoruz. Yerleştirdik. Sabitleyici vidamızı aldık. Buradaki tutacak olan deliği bulduktan sonra bunu yumuşak, korkutmadan, incitmeden çeviriyoruz. Çevirdik. Belli bir sıkılığa geldi, bıraktık. Diğer bıçağımızı alıyoruz. Aynı delik onda da var. Bu arada uçlara dikkat, sivri bir yerinize batarsa ederse delmesi işten değil, açık söyleyeyim. Bu deliği de tutturduk. Onu da çeviriyoruz. Onu da böyle kendisini çok zorlamayacak bir hale getirdikten sonra onu da durduruyoruz. Şimdi bu iki bıçağımız bu şekilde kaldırdığımızda dengeyi kaybediyor. O yüzden üçüncü bir sabitleyicimiz var. Onu da ortadaki delikten geçiriyoruz ki bıçakların duruşu sabit ve güzel bir hale alsın. Ona da yumuşakça, hatta da estetik olsun istiyorsanız şöyle açılı da koyabilirsiniz ki yani görüntüsü kurtarsın. Ve daha sonra bu sonuncuyu da çevirdikten sonra bıçaklarımız sergilenmek üzere hazırlar. Bunu istiyorsanız aynı teknikte ağızları yukarı bakacak şekilde, yani sivri ucu yukarı bakacak şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Görüntü olarak gerçekten çok şık. Yani çok değişik görünüyorlar. Elde de iyi duruyor, duvarda da iyi duruyor. Üst, alt, ters, düz nasıl koyarsanız koyun. İşçilik iyi olduğu için iyi gözüküyor. Ben dediğim gibi bu bilgi künyelerinin olması hoşuma gidiyor. O yüzden de bunları bu şekilde göstermek keyifli. Taurel'in bıçakları. İlerleyen dakikalarda bunun bir duvara montajı da olacak tabii ki. Onun için de dübellerimiz dediğim gibi hazır ve o sabitleyici vidalarımız hazır. Şimdilik nasıl birleştiğini gördük. Çok şık oldular. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi bunlar bir de bir duvara gitsinler. Bakalım nasıl gitsinler onu bir inceleyelim. Evet, şimdi bitmiş hali tabii ki burada. Doğal olarak videonun ilk bölümü pazar günü çekiliyordu. O yüzden duvarları delmekle uğraşamadık. Yasak! O yüzden bir gün sonrasında işlem halledildi. Öncelikle bir adet matkaba ihtiyacınız var. Matkabı alıp duvarı deliyorsunuz.
Daha sonra da o plakayı takıyorsunuz. Şimdi hiç merak etmeyiniz, bu bölümleri de net olarak göstereceğiz. Ancak sonucu bir gösterelim. Sonuca nasıl vardığımızda aynı bir matematik problemi anlatır gibi yolun gidişatını gösterelim istedim. Saygılarımla. Evet, gördüğünüz gibi iki adet deliğimiz var. Bunlar tahtanın arkasındaki deliklerle karşılaştırıyorsunuz. Genelde 25,5 santim olur bu tür Legolas'ın bıçağı, Yüzük Tayfı'nın bıçağı, Tauriel'in bıçağı, bunlar hep arka plakalar aynı boydadır hemen hemen. Delik aralığı da 25,5 santimdir. Hemen ne yapıyorsunuz? O matkapla şu gördüğünüz dübelin sığacağı kadar ve üzerine de tornavidayla da olarak yıldızı tavsiye ederim. Torbadan çıkan vidasını takıyorsunuz. Daha sonra bu gördüğünüz büyük deliklere oturtmanız gerekiyor. Şu an ben elimle bulamadım ama evet. Şu büyük deliklere oturtup aşağı yerleştirmeniz lazım ki kitlesin kendini. Önemli bir nokta, çünkü aksi takdirde objeniz düşer, kırılır, plakaya veya ürüne zarar gelme şansı var. Bunu yerine oturtmak kolay bir durum değil. Bunu önceden söyleyeyim. O yüzden bir iki deneme alabilir. Alışmış eller için bile çok kolay bir durum değil. Hazır ben orada kendi kendime debeleniyorken size de biraz Evangeline ki rolü, Tauriel rolünü oynayan karakterdi. Bir aşk üçgeni demiştik Legolas, Kili ve kendisi arasında. Ancak şu detayı da belirtelim. Kendisi biliyorsunuz Lost'ta ilk parladı. Aslında filmin senaryosunda ilk anlaşmaya vardığında senaristler veya yönetmenle kendisine bir aşk hikayesi olmayacağı sözü veriliyor. Daha sonra ilk çekimler bitip tekrar çağrıldığında bir anda farklı sahneler çekmeye başlıyorlar ve farkına varıyor ki aslında bunların hepsi hemen hemen romantik sahneler. Ve bu kendisine söz verilmeyen sahnelere tabii o dakika daha önceki çekimleri yaptığı için bir cevap veremiyor. Ve doğal olarak bu noktada da Evangeline itirazını yapıyor. Yani oldu bu arada. Her ne kadar bilinçsiz gibi gözükse de yaptığımız hareketler, ki öyleymiş gördüğünüz gibi, arkası patates. Nedense üst deliği oturtamama başarısı gösterdik şu an. Daha önce bir kere de yerleştirdiğiniz şeyi, ki şu an oldu, video çekerken 2 kere de yerleştirmeniz çok normaldir. Her seferinde lak diye olan şey ne zaman video çeksek bir sıkıntı yaratıyor, onu söyleyeyim. Oturdu. Şu saatten itibaren sağ sol aşağı herhangi bir gidişatı yoktur. İşlem tamam. Mis. 10 numara 5 yıldız. Sunuma hazır. Tauriel'in bıçakları. Güzel bir obje. Bir iki tane de yakın çekim yaparız. Videoyu da öyle bağlarız diyorum. Saygılarımı sunuyorum tekrar ve tekrar. Evet, ürünümüz United Cutlery'den tabii ki 2014 yılında piyasaya sürülüyor ve United Cutlery firmasının kendisine verdiği ürün numarası 3044. Siteden bu numarayla arayabiliyorsunuz. Paslanmaz çelikten bir ürün. Tutacak yerlerinde kullanılan madde ise polikarbon. Oldukça ciddi bir ağaç dokusu ve hissiyatı var tutacaklarda. Bıçakların total uzunluğu 53 santim. 53 santimetrelik bir boyu var. Bıçak gövde uzunluğu ise, yani bıçağın gövde uzunluğu 34 santim. Oldukça aslına bakarsanız hacimli büyük bir üründen bahsediyoruz. Tauriel'in bıçakları, biliyoruz ki Tauriel romanda yok. Peter Jackson'ın bir katkısı ve bir ağaç elfi grubu olan Mirkwood elflerinin içinde bir savaşçı aslında. Kurgudaki yeri bu. Ve filmde kullandığı silahın birebir replikasını çıkartıyor United Cutlery ve koleksiyonunuz için bence son derece güzel, son derece detaylı bir ürün sunuyor. Evet, iyi hallettik. Mükemmel değildi ama sonuç iyi oldu. Gidişat biraz sekteli oldu, takarken zorlandım ama yapacak bir şey yok. Ürünü aynı anda açıyoruz. İlk kez elim, yani deneyimlediğim bir ürün. O yüzden hani arada bir iki hata oldu. Genel olarak çok güzel ama. Yani zaten bu replikanın hepsi çok güzel.
Biliyorum fiyatları çok yüksek ama yapacak çok bir şey yok her videoda belirtmekten. Artık hepimiz sıkıldık ekonomik koşullardan. İttir kaktır bir şekilde yapıyoruz. Evet, bir videonun da sonuna geldik Smeagol'un evinde. Bugün Tauriel'in bıçaklarını kutusundan çıkarttık, plakasına taktık, onu da duvara yerleştirdik. Bir tek matkapla duvarı delme bölümünü atladık çünkü o gürültüye ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Sonuç karşınızda. Koleksiyoner mutlu, izleyenler de umarım en az o kadar mutludur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hepinize hoşça kalın diyorum. Smeagol'un evinden kucak dolusu sevgiler.